Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Orta kalınlıkta bir ip. Bununla başlayacağım. Şişimde 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve farklı bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayıp başlayabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. 2 düz. Lastiksiz başlıyorum ben arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek, 1 ters. 2 düz, 1 ters ilmek. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. 1 ters, 2 düz. İki düz, kenarda bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde ilmeklerimi ayarladım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, iki ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi yapıyoruz. İkinci sıra arka yüzünde. Bir düz, iki ters. Tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Bir düz, iki ters. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz şimdi modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 2 tane düzümüz var. Birini örüyorum. Bir düz ördüm. Aradan bir ilmek çıkartacağım. Bakın şu ara boşluktan. Bir, ikinci boşluktan. 2 düzün ara boşluğundan, yani şu ikinci boşluktan bir ilmek çıkardım. Aldım. Sıradaki düzümü düz olarak ördüm. Bir ters, düzün birincisini ördüm. Daha sonra aradaki boşluktan bir, ikinci boşluktan bir ilmek çıkardım. Onu örmeden alıyorum ve bir düz örüyorum. Bakın iki düzün arasından alttan ikinci boşluktan ilmek çıkartıyoruz. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Bir ters, iki düze gelince birincisini ördüm. Aradaki boşluktan şöyle alttan 2'den bir ilmek çıkardım. Daha sonra diğer düzümü ördüm. Şöyle yakın gösteriyorum. Nereden ilmek çıkarttığımı görmeniz için. Kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım.
Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Bakın düzümü düz olarak ördüm. Bir ters. Şu aradan ilmek çıkarmıştım. Bir de diğer ilmeğimi de ikisini birlikte keserek ters örüyorum. Yani tek ilmeğe düşürdüm. Yine bir düz iki ters örmüş olduk. Bir düz iki ters örüyoruz. Birinci tersimizi tek ilmekten, ikinci tersimizi iki ilmeği bir alarak ters örüyoruz. Aradan çıkarttığımızı arka yüzünde kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine bir düz iki terse indi ilmek sayımız. Bir düz iki ters örüyoruz. Birinci ters ördüm. İkinci tersi de şu şekilde iki ilmeği alarak ters ördüm. Bir düz iki ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi 2 düz 1 ters, 2 düz 1 ters. Yani bakın olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters örerek 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yapalım. Modelimiz oldukça kolay ama şöyle zor bir görüntüsü var. Zormuş gibi görünüyor, farklı. Ama yapımı da oldukça kolay. Gördüğünüz gibi sadece 3. sırada şöyle bir farklı işlemimiz var. İlmek çıkartıyoruz. 4. sırada o çıkarttığımız ilmeği de 2 ilmeği bir keserek örüyoruz. Bu kadar. 6. sıra arka yüzünde yine bir düz, iki ters. Yani düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Modeli bir kez kurmuş olduk. Şimdi ikinci model kurulumunda bir ilmek kaydıracağız. Onu da göstereceğim. Model böyle devam ediyor. 6 sıradan oluşmakta. Bir sonraki modelde bir ilmek kaydıracağım. Evet, 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi bir düz iki ters, bir düz iki ters olarak ördük. Bakın modelimiz tabii şu anda pek bir şey belli olmuyor. Şimdi kaydırarak kurduğumuzda farklı bir görüntü oluşacak. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters. Bakın bir ters, iki düz. Yani modeli bir ilmek kaydırmış oldum. Birinci model kurulumunda iki düzle başlamıştım. Şimdi ikinci model kurulumunda bir düz, iki ters. Pardon, bir ters, iki düz olarak başladım. Bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz. Modeli bu şekilde kaydırmış oldum. Bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. Yani ikinci model kurulumunu da bu şekilde ayarladım. Tersten başladım. Bir tersi öne getirmiş oldum. Birinci modelde iki düzden başlamıştık. Şimdi bunda tersi öne aldık. Daha sonra iki düz yaptık. İkinci sıra arka yüzünde yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters, yani ilmekleri olduğu gibi iki tersimizi ters ördük. Bir düz. Tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Model 4 sıradan oluşmakta. İlmek sayımızda 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi
2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz olarak ördüm. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmeğimiz var. Bu ters ilmekle hiçbir işlem yapmıyoruz. Hep ters olarak örüyoruz. Ters ilmeğimi ördüm. 2 düze geldiğimizde birinci düzümü ördüm. 2 düzün arasından ilmek çıkartacağım. Bakın ikinci boşluktan. İkinci boşluktan bir ilmek çıkarttım. Ortadaki ikinci boşluk. Bir ilmek çıkarttım, aldım onu. Ve sıradaki düzümüzde düz olarak ördük. Bir ters, bir düz, ortadaki boşluktan ikinci boşluktan bir ilmek çıkarttım, aldım. Sıradaki düz ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz, aradan ortadaki boşluktan ikinci boşluktan bir ilmek çıkarttım, aldım. Bir düz ilmek ördüm. Bir ters ilmek. Sadece iki düz ilmeğin orta boşluğundan bakın bir ilmek çıkartıyoruz, alıyoruz ve sıradaki ilmeğimizi de yine düz örüyoruz. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bakın birinci tersimi ördüm. Şimdi aradan çıkarttığım ilmek ve diğer ilmeğim var. Bunun ikisini beraber ters örüyorum. Aradan çıkarttığım ve diğer ters ilmeğimi ikisini bir ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Kestim, yani ön yüzünde aradan çıkarttığımızı arka yüzünde kestik. Yine aynı sayıya döndük. Bir düz, birinci tersimi ördüm. Şu kalan 2 ilmeğimi de ikisini bir ters örüyorum. Yine ilmeğimiz 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, bir ters ördüm. İkinci tersimi de 2 ilmeği bir alarak ördük. Düzümüzü yine düz örüyoruz. Terslere gelince bakın birincisini tek olarak örüyorum. İkincisini ikisini bir alarak ön yüzünde aradan çıkarttığımız ilmeği de arka yüzünde kesmiş oldum. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzündeyiz. Yine ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. 2 düz. 2 düz ördüm. Bir ters, 2 düz. Bir ters, 2 düz. Beşinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi tersini ters, düzünü düz olarak ördük yine. Yani gördüğümüz gibi aynı şekilde ördük. 6. sıra arka yüzünde yine aynı arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 2 tersimiz var. Ters olarak ördüm. Bir düz. 2 ters. Bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Modeli kaydırarak ikinci kez kurmuş olduk. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, bakın arkadaşlar, modelimiz yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Şimdi 3. kez bir sonraki model kurulumunda ne yapacaktık? Birin tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters olarak devam ediyoruz. Birinci model kurulumunu, 3. model kurulumunda aynısını yapıyoruz. İkinci modelde 1 ters, 2 düzle başlamıştık.
Üçüncüde de 2 düz 1 tersle başlıyoruz. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek harika bir model. Şöyle göstereyim. Bir de çekim öncesi yapmıştım. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle. Bunu da şöyle lastikli başladım. Bunu beraber yaptığımızda lastiksiz yaptık. İstediğiniz lastiğe uygulayabilirsiniz. Bakın bu kullandığım lastiğe de gayet güzel oldu. Şöyle modelin devamıymış gibi uyum sağladı. Böyle bir lastik de kullanabilirsiniz. Evet, modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Şöyle göstereyim her açıdan. Arka yüzü de böyle arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü var. Gayet güzel, temiz bir görüntüsü var modelimizin. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, süeter yapımında, bluz yapımında, atkı bere yapımında gayet uygun, harika bir model bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz de böyleydi. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.